Merhaba Dünya Örgü Eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz iki şiş ile yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Kendinize hırkalardan bebeklerinize hırkalara, yeleklere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da birazdan göreceksiniz, gayet kolay olan bir model, bir çalışma arkadaşlarım. Modelimi yaparken 3 milim tığ kullandım. Şöyle göz şişler kullandım pardon. Ve Alize Cotton Gold'un Pratika isimli biraz daha kalınca bir ipini kullandım arkadaşlarım. Özellikle bir bebek örgüsünde yapacaksanız bu ipten vazgeçmeyin derim. Ayrıca ütüyü de çok seven bir ip arkadaşlar. Şimdi yeni başlayan arkadaşlarım için daha böyle net olarak gözüksün diye şöyle kalın Alize Superlana Maxi isimli ip ile sizlere anlatmaya çalışacağım. Kullanacağım şişlerim ise 5 milim olacak arkadaşlarım. İpimiz kalın olduğu için. İlk başta çift sayıda ilmekler atıyoruz. Yani çift olacak. Tek şeyimiz o. Şekilde alıp şişime topluyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Erkekler için yapacağınız örgülerde de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlarım. Onu da söylemeden geçmeyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, bir tane daha atalım, 16. Bu kadar yeterli. Şimdi arka sıradan başlıyoruz. Arka sırada kenar ilmeğini şu şekilde örüyorum. Bütün gelen ilmekleri ise tersten örüyorum arkadaşlar. İpimiz önde. Kenar ilmeğini takıyorum, ben genelde giderken takıyorum, dönüşte örüyorum arkadaşlarım. Şimdi bu kenar ilmeğini şu şekilde alarak örüyorum ilk başta. Yanına gelen ilk ilmeğim bu kenarda kalacak arkadaşlarım, hiç değişmeyecek. Şöyle tersten örüyorum. Daha sonra önüne gelen iki ilmeği içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde. Şöyle ikisini birlikte alıyorum. Daha sonra bunu buna takıyorum ve bir tane zincir çekermiş gibi şu şekilde alarak zincir çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum. Yanına gelen hemen iki ilmeği yine bütün hepsine aynı şekilde ikişer ikişer uyguluyoruz arkadaşlar. Beni konuşturmuyor. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Cici kuşumuz var arkadaşlar. Şu anda o da konuşuyor. Ben konuştukça şöyle içerisinden çıkartıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. İkisini birlikte aldım. Yine diğer zincirimi çektim. Bu arada bir tane arttırmayı unutmayalım. Şöyle alabilirim, bakın. Üzerine alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane zincir çekermiş gibi yapıyorum ve bırakıyorum. Üzerine aldım. İkisini birlikte örüyorum. Sona kalan bu ilmeği örmeden önce yine üzerine alıyoruz. Bu ilmeği de hep bu şekilde devam edecek. Kenarda ters olarak, kenar kısmı düzgün dursun diye arkadaşlarım. Şöyle birleşimimi yaptım. Şimdi arka sıraya geçtiğimizde bunu normal kenar ilmeğini ördüm. Bu ilmeğimi düzden örüyorum. Hep düz olacak arka sırada. Önde ise ters olacak. Şimdi bu üzerine aldığımız, arttırdığımız ilmeğimizi düzden örüyoruz.
Yanına gelen ilmeği tersten örüyorum. Ön tarafta düz olacak. Bu ise ters olacak. Yanına geleni bakın arttırdığımız ilmekleri düz örüyorum. Diğerlerini tersten örüyorum. Bu ise hep düz olarak devam edeceği için onu da düzden ördüm arkadaşlar. Ön tarafta o ilmeğimiz tersten devam edecek. Şimdi şöyle bir görüntü elde ettik. Hemen diğer sıraya geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi tersten örüyorum. Bu düz olan ilmeğimi, topladığım ilmeğimi şu şekilde giriş yapıp düzden ördüm. İpimi öne alıyorum. Ters olan ilmeğimi takıyorum. Tekrar diğer düz olan ilmeğimi örüyorum. Ters olan aradaki arttırmış olduğumuz ilmeğimizin üzerinden örmeden şöyle atlıyoruz. Düz olan ilmeğimizi örüyoruz. Bunu ise arkadaşlarım hep tersten devam ediyoruz. Şimdi geçtik arkaya. Arkada da yine bakın bu arttırmış olduğumuz düz ilmeğimiz. Onu aldım. İpimi arkasından şu şekilde öne getiriyorum. Ve bunu yine düzden örüyorum. Bunu takıyorum. Arkasından geçirttim öne. Ve bu şekilde örüyorum diğerini. Yani bu arttırmış olduğumuz ilmeği örmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Derken örüyorum. Şöyle. Şimdi bunu da düzden örüp diğer sıraya geçelim. Görüntümüz bu şekle geliyor. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. Kenardaki ilmeğimizi ördük. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Bunu takıyoruz. Arka sıra da aynı şekilde arkadaşlar. Yine örmeden takıyoruz bu ilmeğimizi. Şöyle ipi önden alarak diğerini örüyoruz. Şimdi bakın şöyle bombeli bombeli gayet güzel duruyor. Hoş duruyor. Bu ip ince olduğu için biraz daha böyle şey oldu. Bu kalın bir ip olduğundan da böyle diri diri duruyor arkadaşlar. Şimdi kenardaki ilmeğimi ördüm normal bir şekilde. İlk sırada yaptığımız gibi bakın ikisinin arkasından içinden şu şekilde giriş yapıyorum. Alıyorum. Üzerine almadım bakın burada. Sonra bunu şu şekilde yapıp bir tane zincir çekiyorum. Üzerine aldım. İkisini birlikte alıyorum. Ve bir tane zincir çeker gibi yapıp diğerine geçiyorum. Üzerine alıp ikisini birlikte alıp örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın nasıl güzel böyle kabarık kabarık duruyor arkadaşlar. Arkaya geçtiğimizde yine bu düz olan ilmeğimi ördüm. Üzerine aldığımı düzden örüyorum. Diğerini tersten örerek devam ediyorum.
Aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bunu da tamamlayalım. Evet, bakın şimdi yine aynı şekilde yapalım. İkisini birlikte örüyorum. Bir tane zincir gibi çekiyorum. Üzerine alıp diğerini aynı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlarım, umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.